Orta Doğu'da güç dengesi değişiyor mu? Yeni bir analiz ile stratejik odak olarak karşınızdayız. Bugün yalnızca bir krizden değil, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinden bahsedeceğiz. İsrail'in askeri üstünlüğü, İran'ın baskı altındaki vekil ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yük paylaşımı arayışı, Türkiye'nin savunma sanayi hamlesi, Rusya ve Çin'in daha dikkatli ama kalıcı bölge politikası. Bütün bu başlıklar aynı soruya bağlanıyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Bu analizde kesin zaferler, kolay cevaplar ya da basit sloganlar yok. Uluslararası askeri çalışmaların, stratejik araştırma merkezlerinin ve güncel savunma verilerinin işaret ettiği daha karmaşık bir tablo var. Burada amaç bir tarafı yüceltmek değil, askeri kapasite, ekonomik dayanıklılık, ittifak ilişkileri ve kriz yönetimi üzerinden gerçekçi bir tablo ortaya koymaktır. Çünkü modern Orta Doğu'da güç artık sadece tank, uçak veya füze sayısıyla ölçülmüyor. Asıl soru şu: kim uzun süre dayanabilir, kim krizleri yönetebilir, kim kendi kararını kendi verebilir? Bu videoda konuyu 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Ana aktörler ve gerçek güç haritası. Kısa vadeli risk senaryoları. Türkiye'nin bu yeni denklemde geliştirmesi gereken askeri ve siyasi doktrin. Coğrafya dinamiklerini doğru okumadan strateji kurulmaz. İsrail, bölgede yüksek teknolojiye, gelişmiş hava kuvvetlerine, istihbarat üstünlüğüne ve Amerika Birleşik Devletleri desteğine sahip en etkili askeri aktörlerden biri. Son yıllardaki gelişmeler, İsrail'in İran bağlantılı askeri kapasitelere, füze altyapısına ve bölgesel vekil ağlarına karşı ciddi baskı kurabildiğini gösterdi. Fakat İsrail'in de sınırları var. Stratejik derinlik dar, savaş maliyeti yüksek ve uzun süreli bölgesel gerilim siyasi baskı üretiyor. İran ise zayıflamış ama devre dışı kalmış bir aktör değil. Vekil ağları ağır baskı altında, ancak füze sistemleri, insansız sistemler, siber kapasite ve coğrafi derinlik Tahran'ın caydırıcılık araçları arasında. Bu yüzden İran dosyasında en gerçekçi tanım şudur: gerileyen ama uyum sağlayabilen bir güç. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu güvenlik mimarisinin en güçlü dış aktörü. Fakat Washington artık her krizin yükünü tek başına taşımak istemiyor. Hint-Pasifik rekabeti, Ukrayna savaşı, savunma maliyetleri ve iç siyasi baskılar, Amerika Birleşik Devletleri'yi müttefiklerinden daha fazla sorumluluk istemeye zorluyor. Bu noktada Türkiye'nin konumu özel bir yere oturuyor. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen kendi savunma sanayini büyüten, İHA sistemlerinde küresel görünürlük kazanan, füze ve hava savunma kapasitesini geliştiren bölgesel bir aktör. Çelik Kubbe de bu resmin merkezinde yer alıyor. Bu sistem yalnızca bir hava savunma projesi değil, radar, sensör, komuta kontrol, füze, elektronik harp ve drone savunmasını aynı ağ içinde birleştirme çabasıdır. Rusya ve Çin'e gelince, Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kaynak baskısı altında olsa da Suriye, enerji, diplomasi ve güvenlik ağları üzerinden bölgede etkisini korumaya çalışıyor. Çin ise askeri garantör olmaktan kaçınan, fakat ticaret, enerji, altyapı ve diplomatik dengeleme üzerinden nüfuz kuran bir güç. Körfez ülkeleri de artık tek eksenli hareket etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenlik bağlarını korurken, Çin ile ticaret, Rusya ile enerji, Türkiye ve Avrupa ile savunma işbirliği arayışlarını aynı anda sürdürüyorlar. Yani sahne kalabalık. Ve hiçbir aktör tek başına oyunu belirleyemiyor. Peki, bu kadar çok aktörün aynı anda hamle yaptığı bir satranç tahtasında, hamleler sertleşirse ne olur? Önümüzdeki 2 yıl bizi kontrollü bir dengeye mi, yoksa büyük bir bölgesel patlamaya mı götürecek? Bölge tam savaşa mı, yoksa kontrollü gerilime mi gidiyor? Kısa vadede en gerçekçi tablo, tek bir büyük savaş ya da kalıcı barış değil. Daha olası senaryo, aralıklı krizler, sınırlı askeri operasyonlar, vekil aktörler üzerinden baskı ve enerji yolları etrafında gerilimdir.
caydırıcılığın yanlış okunması en kritik risklerden biridir. İsrail, İran'ın kapasitesini geriletmek isterken, İran'da tamamen zayıf görünmemek için sınırlı fakat sembolik cevaplar verme eğiliminde olabilir. Bu durum, küçük bir olayın hızla bölgesel krize dönüşmesi riskini artırır. Çünkü kriz dönemlerinde asıl tehlike bazen saldırının büyüklüğü değil, karşı tarafın o saldırıyı nasıl okuduğudur. Sınırlı bir hamle caydırıcılık mesajı olarak planlanabilir. Fakat karşı taraf bunu varoluşsal bir tehdit gibi algılarsa, kontrollü gerilim bir anda kontrolsüz tırmanışa dönüşebilir. Silahlı ağların yeniden yapılanması da dikkatle izlenmesi gereken bir başka risk alanıdır. Hizbullah, Irak'taki milis ağları, Husiler ve İran'la farklı düzeylerde ilişkili silahlı aktörler üzerindeki baskı artsa da bu yapıların tamamen ortadan kalktığını söylemek gerçekçi değildir. Asimetrik savaşın doğası gereği, zayıflayan ağlar bazen daha dağınık ama daha öngörülemez hale gelir. Merkezi komuta zayıfladığında, sahadaki küçük hücreler daha bağımsız hareket edebilir. Bu da klasik askeri planlamayı zorlaştırır. Çünkü karşınızda tek bir ordu değil, farklı ülkelerde, farklı seviyelerde ve farklı hedeflerle hareket eden esnek bir tehdit mimarisi vardır. Deniz yolları ve enerji koridorları ise krizin ekonomik boyutunu büyüten en hassas alanlardan biridir. Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz ve Irak-Suriye hattı yalnızca coğrafi geçiş noktaları değildir. Bunlar aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde etkisi olan stratejik baskı alanlarıdır. Bir tanker rotasının kesintiye uğraması, yalnızca bölgesel bir sorun üretmez. Enerji fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, lojistik zincirleri ve ülkelerin iç ekonomik dengelerini de etkiler. Bu yüzden Orta Doğu'daki krizleri sadece askeri cephede okumak eksik kalır. Türkiye açısından kısa vadeli fırsat ve risk aynı yerde birleşiyor. Fırsat, savunma sanayinde, enerji diplomasisinde ve bölgesel arabuluculukta daha görünür hale gelmek. Risk, aynı anda çok fazla cephede siyasi, askeri ve ekonomik yük üstlenmek. Bu nedenle kısa vadeli strateji gösteriş değil, kontrollü kapasite inşası olmalı. Türkiye için asıl mesele, her krize doğrudan taraf olmak değil, krizlerin yönünü etkileyebilecek caydırıcı ve diplomatik ağı kurabilmektir. Çünkü yeni dönemde güçlü olmak, yalnızca sahaya girmek değildir. Ne zaman sahaya girileceğini, ne zaman uzak durulacağını ve ne zaman masayı kurmak gerektiğini bilmektir. Yeni dönemde güç, sadece saldırı kapasitesi değil, dayanıklılık kapasitesidir. Uzun vadede Orta Doğu'da tek bir hegemon beklemek gerçekçi değildir. Amerika Birleşik Devletleri güçlü kalacak ama maliyeti paylaşmak isteyecek. İsrail askeri üstünlüğünü korumaya çalışacak ama stratejik derinlik sorunuyla karşılaşacak. İran gerilese bile asimetrik kapasitesini yeniden kurmaya çalışacak. Çin ekonomik nüfuzunu artıracak ama güvenlik garantörü olmaktan kaçınacak. Körfez ülkeleri ise tek bir büyük güce bağlanmak yerine çoklu denge arayışını sürdürecek. Bu tabloda Türkiye için en rasyonel doktrin 4 ayak üzerine kurulmalıdır. Birinci ayak, entegre savunma ve hava üstünlüğünü reddetme kapasitesidir. Çelik kubbe burada kritik bir araçtır. Ancak tek başına mucize bir kalkan gibi sunulmamalıdır. Gerçek değeri, farklı sensörleri, radarları, hava savunma unsurlarını, elektronik harp sistemlerini ve drone karşı tedbirlerini ortak bir ağda birleştirebilmesidir. Çünkü modern savaşta tehdit tek bir yönden gelmez. Bir kriz anında aynı anda füze, kamikaze İHA, siber saldırı, elektronik karıştırma ve dezenformasyon baskısı oluşabilir. Böyle bir ortamda savunma sistemi yalnızca hedefi vurmak zorunda değildir. Önce görmeli, sonra anlamlandırmalı, sonra önceliklendirmeli ve en uygun karşılığı en kısa sürede vermelidir. İşte entegre savunmanın asıl anlamı burada başlar. İkinci ayak, savunma sanayi bağımsızlığıdır. Modern krizlerde dış lojistik zincirleri baskı altına girebilir.
Bu nedenle mühimmat, elektronik sistemler, sensörler, motor teknolojileri ve komuta kontrol yazılımları stratejik bağımsızlığın temelidir. Bir ülke kritik sistemlerde dışa bağımlıysa, kriz anında yalnızca cephede değil, masada da baskı altında kalır. Ambargo, lisans kısıtlaması, yedek parça sorunu veya yazılım erişimi gibi başlıklar askeri kapasiteyi doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden savunma sanayi yalnızca ekonomik bir sektör değildir, milli güvenlik mimarisinin omurgalarından biridir. Üçüncü ayak, çok kanallı diplomasidir. Türkiye aynı anda NATO içinde kalabilmeli, bölge ülkeleriyle konuşabilmeli, Rusya ve Çin ile kontrollü temas yürütebilmeli, Körfez ile ekonomik ve savunma işbirliğini artırabilmelidir. Bu kolay bir denge değildir. Fakat Orta Doğu gibi kırılgan bir coğrafyada tek kanallı dış politika, hareket alanını daraltır. Çok kanallı diplomasi ise, kriz anlarında Türkiye'ye seçenek üretir. Dördüncü ayak, ekonomik dayanıklılıktır. Askeri kapasite, güçlü ekonomi olmadan uzun süre sürdürülemez. Enerji koridorları, limanlar, lojistik merkezler, savunma ihracatı ve teknoloji üretimi bu nedenle milli güvenliğin parçasıdır. Bir ülke askeri olarak güçlü olabilir. Fakat ekonomik olarak kırılgansa, uzun süreli krizlerde manevra alanı daralır. Bu doktrinin adı tek kelimeyle özetlenebilir: stratejik otonomi. Yani ittifaklardan kopmadan ama güvenliğini tamamen dış aktörlerin kararlarına bırakmadan hareket edebilmek. Türkiye için mesele yalnızca güçlü silah sistemleri üretmek değildir. Asıl mesele, bu sistemleri diplomasi, ekonomi, istihbarat, enerji ve kriz yönetimiyle aynı stratejik bütünlük içinde kullanabilmektir. Evet, Orta Doğu'da güç dengesi değişiyor. Ama bu değişim basit bir kazanan-kaybeden tablosu değildir. Yeni dönem, tek merkezli bir düzenin yerini çok aktörlü ve daha kırılgan bir dengeye bırakmasıdır. Bu düzende güç, yalnızca vurabilmek değil, vurulduktan sonra ayakta kalabilmek, krizi yönetebilmek ve masada seçenek üretebilmek anlamına gelir. İsrail askeri ve teknolojik üstünlüğünü korumaya çalışacak. İran asimetrik kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri daha seçici ve maliyet odaklı davranacak. Çin ekonomik nüfuzunu büyütecek ama askeri risk almaktan kaçınacak. Körfez ülkeleri ise denge politikasını daha da derinleştirecek. Türkiye için asıl soru şudur: bu yeni düzende Türkiye yalnızca tepki veren bir ülke mi olacak, yoksa oyunun kurallarını etkileyen bir dengeleyici güç mü? Cevap, çelik kubbe gibi entegre savunma sistemlerinde, savunma sanayi bağımsızlığında, ekonomik dayanıklılıkta ve çok kanallı diplomaside gizli. Türkiye'nin avantajı coğrafyasıdır. Risk ise bu coğrafyanın aynı anda çok fazla kriz üretmesidir. Bu nedenle en gerçekçi sonuç şudur: Orta Doğu'da güç dengesi değişiyor. Ancak yeni düzenin kazananı, en yüksek sesi çıkaran değil, en dayanıklı savunma mimarisini kuran, en akıllı diplomatik ağı yöneten ve ekonomik gücünü askeri caydırıcılıkla birleştiren aktör olacak. Stratejik Odak ailesi olarak bu analizde, Orta Doğu'da değişen güç dengesini, ana aktörleri, kısa vadeli risk senaryolarını ve Türkiye'nin bu denklemde nasıl bir stratejik otonomi geliştirmesi gerektiğini değerlendirdik. Peki sizce Türkiye bu süreçte önceliği hangi alana vermeli? Çelik kubbe ve hava savunması mı? Enerji koridorları ve ekonomi mi? Yoksa diplomatik arabuluculuk ve bölgesel denge politikası mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu tarz stratejik analizlerin devamı için Stratejik Odak ailemize katılabilir, bildirimleri açarak yeni analizlerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.